Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere Lora şapka yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu iki tatlı şapkadan ben aslında bugün şu tavşan kulaklı olanını çalıştım. Ancak zaten şapkaların yapılışının ikisi de aynı. Bu ana kısmını zaten aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Sadece bunun üstüne işleme yapmayı, buna ise tavşan kulak yapmayı tercih ettim. İşlemeli olanını yapmak istiyorsanız da eğer zaten sayfamda örgü üzerine çiçek işlemeleriyle alakalı video mevcut. Oradan yardım alabilirsiniz. Şapkam için 100 gramı 250 metre olan bir bebe yünü kullandım. Ve 3 numarada şiş kullandım. Sadece kordonun yapımında 2,5 numara şiş kullandım. Detaylar da bu şekilde. Şimdi dilerseniz şapkamızın yapılışına geçelim. Lora şapkam için 95 tane ilmeğimi şişime attım. Şimdi bir düz bir ters lastik öreceğiz. Birebir lastik öreceğiz. Ters yüzde şöyle şu şekilde başlıyorum. Şuraya da bir düğüm attım açılmasın diye. Şimdi bir ters, bir düz, bu şekilde lastik örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Evet, sıramın sonuna kadar bir ters bir düz lastik şeklinde ördüm. Bakın tersle bittim. Düz yüzde her iki tarafta da burada da düzle başlayıp düzle bitmiş olacağım yani. Şimdi buradaki ilmeğimi bu sefer örmeden alıyorum. Başlangıçta ilk sıra olduğu için orayı örmüştüm. Artık kenar ilmeklerimi örmeden alacağım. Şöyle şu şekilde alayım. Evet, şimdi yine tersleri ters, düzleri düz olarak yine birebir lastik örmeye devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine sıramın sonuna kadar birebir lastik örerek bu sırayı da bitirdim. 2 sıra boyunca lastik örmüş oldum. Şimdi toplamda 7 sıra boyunca ben lastik öreceğim. Yani bunun üstüne bir 5 sıra daha öreceğim. Şimdi sizler de eğer benim ördüğüm boyutta örecekseniz 7 sıra boyunca lastiğimizi örelim. Daha sonra şapkanın diğer detaylarını anlatmak için tekrar buluşalım. Evet, söylemiş olduğumuz gibi 7 sıra boyunca lastiğimizi ördük. Artık lastik kısmıyla işimiz bitmiş oldu. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz ve örgümüzü şu anda bütün sıra sonuna kadar hepsini düz olarak öreceğiz. Bütün sırayı düz örgü olarak örüyorum. Evet, düz kısmı bitirdim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ise ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Evet, normal, basit, düz ve ters örgüden oluşuyor zaten bu kısım. O yüzden çok da fazla göstermeme gerek yok. Düz yüzde düz, ters yüzde de ters olacak şekilde toplamda 36 sıra
örüyoruz bu kısmı. 36 sıra örelim. Sonra şapkamızı toplayacağız artık yavaş yavaş o arka kısmını oluşturmak için. Orayı anlatmak için tekrar buluşalım 36 sıra ördükten sonra. Evet, söylemiş olduğum gibi 36 sıra boyunca ördüm toplamda. Şimdi ben sıra sayısını verdim ama yine bir ölçüsünü de vermek istiyorum. Çünkü farklı bir iplikle ya da şiş numarasıyla ördüğünüzde bu sıranın ölçüsü değişebilir. O yüzden şöyle baktığınızda şöyle şuradan ölçtüğüm zaman yaklaşık 12 santim falan bir boyutu var bu kısmın. Şimdi buradan sonra yapacağım şey şapkamı şöyle yavaş yavaş toparlayarak o tepe kısmını oluşturacağım. Onun için şapkamı şöyle 3'e ayırdım. Bakın 95 ilmekti. O 95 ilmeği 3 parçaya ayırdım. Nasıl ayırdım? Kenarlarda 33 ilmeğim var. Ortada ise 29 ilmeğim kalacak şekilde 3 parçaya ayırdım ve ayırdığım parçalara da birer ilmek belirleyici yerleştirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Normal bakın düz olarak örmeye başlıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, ilk ilmek belirleyicimin olduğu yere geldim. O ilmek belirleyiciyi geçiyorum. Bakın diğer şişe kaydırdım. Devam ediyorum örmeye. Evet, diğer ilmek belirleyicimin olduğu yere de geldim. Bakın o ilmek belirleyicinin olduğu yere gelmeden aslında ondan bir önceki ilmeğim var. O bir önceki ilmeğimi bakın örmüyorum. Örmeden şöyle şişime şu şekilde kaydırarak alıyorum. Sonra bu ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Diğer ilmeği de kaydırıyorum ve iki ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Yani ilmek belirleyiciden bir önceki ve bir sonraki ilmeği yönlerini değiştirdim ve arka kısımlarından, orası önemli bakın, şöyle arka kısmından ilmeklerimizi alarak ikisini birlikte ördük ve bir eksiltme yapmış olduk. Şimdi dönüyorum. Son ördüğüm, yani son kesme yaptığım, ikisini birlikte ördüğüm o ilmeğimi şöyle örmeden şişime geçirdim ve ters bir şekilde örgümün ters yüzündeyim. Diğer ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar örmeye devam ediyorum. Yani ortadaki 29 ilmeğimi aslında ben koruyorum. Kenarlardan sağdaki o 33 ayırdığım ilmekten birer birer eksiltmiş oluyorum aslında. Bakın bu şekilde örüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yine ilmek belirleyiciden bir önceki ilmekteyiz. Yani 29. ilmeğimin oradayım. O ortadaki ilmeğin 29. ilmeğindeyim. Ve ne yapıyorum? Yine bakın şöyle örmeden bu
ilmeğimi alıyorum. Burada ters yüzde olduğumuz için direkt olarak aldım. İlmeğimi hiç yönünü değiştirmedim. İlmek belirleyicimi çıkardım. Bakın yine ne yapmış olacağım? İlk aldığım ilmek belirleyiciden bir önceki ve bir sonraki ilmeği şöyle ön tarafından ikisini birlikte örerek kestim. Ve yine bakın ters çeviriyorum işimi ve burayı tekrar bir kez daha göstereyim. Böyle örmeden bu kesmiş olduğum ilmeğimi aldım ve devam ediyorum örmeye. Artık ilmek belirleyicilerim yok ama zaten keseceğim ilmekler çok belli. Bu şekilde örelim. Şimdi göstereceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın orada bir boşluk oluştu. Şöyle keseceğim ilmekler arasında bir boşluk oluştu. Yani ben hep bu iki arasında boşluk olan ilmekleri keseceğim. Sağda ve sol tarafta. Hep bu şekilde, yani ilmek belirleyicilerim olmayacak ama zaten keseceğim ilmekler belli. Arasında boşluk olan ilmekleri şöyle yine dediğim gibi yönlerini değiştirdim. Bakın şöyle arka kısımlarından ilmeklerin ikisini birlikte düz şekilde örerek kestim ve yine bakın ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Tekrar bakın kesmiş olduğumu, ikisini birlikte örmüş olduğum ilmeğimi şişime örmeden aldım. Devam ediyorum, örüyorum. Yine o boşluğu görene kadar, iki ilmek arasındaki boşluğu görene kadar ters şekilde öreceğim. Zaten ortada 29 ilmek olduğu için 29. ilmeği ve yanındakini keseceksiniz. Yani şaşırırsanız sayarak da ilerleyebilirsiniz. Ya da ben yani şaşırıyorum vesaire diyorsanız her zaman ilmek belirleyicilerinizi hiç çıkarmadan da yine kullanabilirsiniz. Bakın evet, görmüş olduğunuz gibi iki ilmek arasındaki boşluk bariz zaten gözüküyor. Hemen ne yapıyorum? İkisini birlikte şöyle ön kısımlarından birlikte örüyorum ve kesmemi yaptım. Yine aynı şekilde bu şekilde bakın döneceğiz. Örmeden alacağız. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yapacağız. Zaten hafif hafif bakın çıkıntı oluşmaya başladı. Ördükçe daha da o kısım oluşacak. Tepe noktasını şapkanın oluşturmuş olacağız. Şuradan da ortadaki ilmeklerimizi sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bakın ortadaki ilmeklerim değişmiyor. Boşluk var şu aralarda, görüyorsunuz. Boşluğun bir önceki ve bir sonraki ilmeğini hep keseceğiz. Sağda ve solda, yani hep azaltmalarım aslında kenardan oluyor. Yavaş yavaş ben buradaki ilmeklerimi azaltıyorum. Buraya dokunmuyorum. Bu gösterdiğim işlemi yapmaya devam edelim. Söylemiş olduğum gibi eksiltmelerimi yaptım. Hem sağda hem de solda 16 tane ilmeğim kaldı. Yani bu eksiltmelere sağda ve solda 16'şer ilmeğim kalana kadar devam ediyorum demek oluyor bu. Şimdi aslında ilmeklerimi eksiltmeye devam edeceğim. Ama bu sefer küçük bir ayrıntımız var.
Orta kısımda da artık eksiltmeler yapmaya başlayacağız. Çünkü şapkamızın o tepe noktası bakın oluştu. Biraz da enseyi oturtmaya yönelik bir eksiltme yapacağımız için orta kısmı da bu kısımda biraz eksilteceğiz. Şimdi her zaman olduğu gibi yine ilk ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Orta kısımdaki eksiltmelerimizi her turda yapmayacağız. O yüzden bu kısmı birazcık dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Bakın ikinci ve üçüncü ilmeğimi, yani orta kısmın ilk ilmeğini örmeden zaten her zaman alıyordum. İkinci ve üçüncü ilmeğini şöyle ön kısımlarından sağa doğru keserek alıyorum. Burada orta kısımdaki ilk eksiltmemi yapmış oldum ve örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar orta kısımda örüyorum. Evet, orta kısımda son 3 ilmeğim kaldı. O 3 ilmeğin bakın iç kısımda bu 3 ilmeğin ikisi de görüyorsunuz. Orta kısımda zaten. İkisini şöyle yönlerini değiştirdim ve kestim. Sola doğru kestim. Şimdi normal eksiltmemdeyim bakın. Zaten buradan düz kısımdan buraya gelirken sol kısımda bir eksiltme yapıyorduk biliyorsunuz ki. Şimdi normal eksiltmemi de yapıyorum. Böyle yönlerini değiştiriyorum. Yani o boşluğun yanındaki, sağındaki ve solundaki ilmeklerimi kesiyordum. Aynı şekilde o hiç değişmiyor. O şekilde onu kestim. Şimdi hem orta kısımda hem de yanlarda eksiltmemi yapmış oldum. Arka yüzde orta kısımda hiç eksiltme yapmayacağım. Normal yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeye devam ediyorum. Normal eski o soldaki ve sağdaki eksiltmelerimi yapıyordum ya, kenarlardan şapkamı toparlıyordum. O eksiltmeyi yapacağım. Arka yüzde hiçbir şekilde orta kısımdaki ilmeklerden eksiltme yapmayacağım. Şimdi bakın yine görmüş olduğunuz gibi orta kısmın son ilmeği ve kenar kısmın diğer ilmeği, görmüş olduğunuz gibi o boşluğun sağındaki ve solundaki ilmekleri ikisini birlikte örerek kestim. Şimdi yine örgümün diğer yüzünü, ön yüzünü çeviriyorum. Bu turda yine orta kısımda eksiltme yapmayacağım. Bakın yanlış anlaşılmasın. Şimdi ilk turda ön yüzde hem orta kısımda yapmıştık hem kenarlarda. Arka yüzde hiçbir şekilde orta kısımda eksiltme yapmadık. Sadece kenar kısımda yaptık. Zaten ön yüzde giderken burada, arka yüzde giderken de burada kenar kısımda eksiltme yapıyoruz. Şimdi ön yüzde hiç eksiltme tekrar yapmayacağız. Yani 2 tur ön yüzde eksiltmeyeceğiz, bir tur eksilteceğiz. Öyle düşünelim. O yüzden yine sadece kenarlardaki eksiltmemi yapıyorum. Şöyle aldım ilk örmeden, ilk ilmeğimi devam ediyorum örmeye. Diğer kenardaki kesme kısmına gelene kadar örüyorum. Kesme yaptığım kısma geldim. Bakın yine şöyle yönlerini değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Normal sağdan ve soldan yaptığım kesmemi yaptım. Yani kenar kesmelerimi yaptım. Şimdi artık
bu turda kesme yapacağım. Yani ters yüzde kesme yapacağım. Yani şöyle aklınızda tutabilirsiniz bunu. Ortadaki kesmemiz bir turda ön yüzde olacak. Diğer turda ise arka yüzde olacak. Ama iki tur kesmemiş olacağız. Yani ön yüzde kestik. Sonra bir tur ters geldik. Bir tur düz gittik. Bu sefer ters yüzde kesiyoruz. Daha sonra düz yüzde kesmedik. Ters yüzde yine kesmeyeceğiz. Düz yüzde keseceğiz. Yani bir tur terste bir tur düzde kesmiş olacağız. Ama iki turu hep atlayacağız. Onu unutmayalım. Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki kesmemi şöyle yapıyorum. Bakın yönler önemli şapkanın çizgisinin bozulmaması için. Şöyle yönlerini değiştiriyorum. Ters yüzdeyim. Yönlerini değiştirdim. Bakın şöyle şu kısımdan ters örüyorum bu sefer. Şöyle şu şekilde tersi ördüm. Böyle kestim. Şimdi devam ediyorum. Diğer yine orta kısımda bir kesme daha yapacağım. Oraya gelene kadar ters şekilde örüyorum. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Bakın burada 3 ilmeğin ikisi ortadan kesme olacak. Şu ikisi de kenar kesmesi olacak. Yani buradan eksiltmiş olacağız. Şimdi bu ikisini bu şekilde bakın. Böyle kesiyorum. Normal kestiğim gibi bu ikisini de bu şekilde kesiyorum. Hem ortadan hem de kenarlardan eksiltmiş oldum. Bu gösterdiğim yön değiştirmeler vesaire önemli. Çünkü bakın şapkanın şurada görmüş olduğunuz gibi burada sola doğru kesim var. Burada görüyorsunuz sola doğru kesiyoruz. Burada da sağa doğru kesiyoruz hep yanlarda. O yüzden ortadakileri de burada sola, burada da sağa kesmemiz lazım ki şapkanın görüntüsü bozulmasın. O yüzden ona dikkat edelim. Şimdi evet, arka kısımda ortadan ve yandan kesmemizi yaptık. Şimdi bu turda sadece sağdan ve soldan, kenardan kesmelerimizi yapacağız yani. Ortaya dokunmayacağız. Bu şekilde devam ediyorum, örüyorum. Kesmemin olduğu kısma geldim. Bakın o boşluğun sağ ve solundaki kısmı şöyle yön değiştirerek ne yapıyorduk? İkisini birlikte kesiyorduk. Bu şekilde kestim. Hemen arka yüze geldim. Arka yüzde yine sadece sağdan ve soldan olan kesimimi yapacağım. Yani bu taraftakini yaptım. Şimdi sol taraftakini yapacağım. Ortaya yine dokunmuyorum. Zaten en son arka kısımda kesmiştik biliyorsunuz. 2 tur orta kısmı hiç kesmeyeceğiz. Şimdi ön yüzde keseceğiz. Yani bu turu bitirince ön yüzde, orta kısımda eksiltme yapacağız. Evet, bakın geldim. Soldan diğer eksiltmemi yaptım. Böyle bu şekilde 2 tur ortayı eksiltmeden sadece sağdan ve soldan eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi ne yapıyorum artık? Ortadan eksiltmemi yapacağım. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi iç taraftan bakın artık ortadan eksiltiyorum burayı. Böyle sağa doğru kesme yapıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Ön kısmından alarak düz şekilde ördüm ve devam ediyorum örmeye. Yine sonda 3 ilmeğim kalana kadar, yani orta kısımda 3 ilmeğim kalana kadar
örüyorum. Pardon, şöyle bakın. Evet, burayı bu şekilde 3 ilmeğim kaldı ve yönlerini değiştirdim. Sola doğru kestim. Gördüğünüz gibi evet, içten kesmemi, yani orta kısımdaki kesmemi yaptım. Şimdi kenardaki kesmemi yapıyorum. Evet, bu şekilde kestim. Şimdi tekrar ters yüzde bu sefer soldaki kesmemi yapacağım sadece. Örmeden aldım. Devam ediyorum örmeye. Evet, yine bu taraftaki kesmemi, kenar kesmemi yapıyorum. Bu şekilde ördüm. Şimdi bu yüzdeyim. Bakın, zaten ön yüzde ben orta kısmı eksiltmiştim gidişte. Gelişte eksiltmedim. Şimdi tekrar eksiltmeyeceğim. Bu sefer ters yüzde eksilteceğim orta kısmı. Yani yine sadece kenarları eksiltiyorum bu turda. Kafanızın karışmaması için burayı böyle, özellikle ters yüzü tekrar göstermek istedim. O yüzden burayı biraz uzatıyorum. Kenar kesmemi bakın şöyle yaptım. Evet, şimdi ters yüzdeyim. Ters yüzde şimdi orta kısımdan kesmemi yapacağım. Buradan ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, şurayı yine dikkatli bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle yönlerini değiştirdim. Şişime geri yerleştirdim ilmeklerimi ve bakın şöyle örgü yönü değişiyor, yani ördüğünüz. Bir dakika, şöyle biraz bollaştırmak istiyorum arka kısmı. Evet, şöyle netleştirelim bir de şurayı. Arka kısmından şöyle ters şekilde örüyorum. Evet, orta kısımda eksiltmemi yaptım. Devam ediyorum. Yine son 3 ilmeğim kalana kadar orta kısımda öreceğim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. İkisini orta kısımdan, diğer ikisini de kenar kısmından eksiltmiş olacağım. Bu seferki daha basit, zaten normalde yaptığımız gibi. Şöyle şu şekilde hiç yönünü değiştirmeden ikisini birlikte kestim. Bunların da yine ikisini birlikte kestim. Bu şekilde eksilttim. Evet, anlaşılmıştır diye umuyorum bu kısım. Yani orta kısımda bir tur eksilttiysek, mesela gidişte eksilttik, dönüşte eksiltmiyoruz, gidişte tekrar eksiltmiyoruz. Sonra arka kısımda eksiltmemi yapıyorum. Yani aynı yüzde 2 kere eksiltme yapmayacağım. Bir tur eğer düz yüzde eksilttiysem ikinci turda ters yüzde, ama gidiş ve gelişte değil. Yani 2 tur atlamayı unutmuyorum. Ona dikkat ediyorum.
Bu şekilde eksiltmelerimizi yapmaya devam edelim. Anlatmış olduğum şekilde kesmelerimi yaptım. Bakın sağda ve solda sadece ikişer tane ilmeğim kaldı. Ortada da 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Şimdi biliyorsunuz ortadaki ilmekleri zaten iki turda bir ön yüzde bir de arka yüzde eksiltme yapıyorduk. Şimdi artık ortadaki ilmekleri hiçbir şekilde eksiltmeyeceğiz. Sadece şu yanlarda kalan iki tane ilmeği bitireceğiz. Bitirene kadar eksilteceğiz. Bakın ne yapıyorduk? Yine şöyle aldık. İlk ilmeğimizi örmeden örüyorum. Kesme yapacağım noktaya geldim. Yönleri değiştirip hemen şöyle arka kısmından kestim. Hemen ters yüze çeviriyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Ortadaki 9 ilmeğe artık hiç dokunmuyorum. Sadece kenardaki o iki ilmeği bitirmeye çalışıyorum. Bakın yine ön kısımlarından şöyle eksilttik. Sadece yine birer ilmeğim kaldı artık. Evet, şimdi o birer ilmeği de eksilterek kenardaki ilmekleri bitireceğiz. Bu şekilde eksilttim. Devam ediyorum. Bu tarafta zaten hiç ilmeğim kalmadı artık. Son ilmeğimi de bu tarafta keseceğim. Evet, bakın son ilmeğimi de kesiyorum. Ve bu şekilde tüm kesmelerimi bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu ortadaki 9 ilmeğimi şöyle bir yün iğnesine geçiriyorum. Ya da böyle bir ilmek tutucunuz varsa ona geçirebilirsiniz. Tığya geçirebilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde geçiriyorum. Şimdi şu kısımdan tek tek ilmekler çıkararak bu kısımda bir miktar örgü öreceğiz. Sonra bağcık kısmını yapıp tamamlayacağız. Onu da şöyle bakın. Öncelikle bu arada ben şuradaki ipimi de kesiyorum. Şu artık son buradaki ipimi kestim. Şimdi söylemiş olduğum gibi şuradan başlayarak en dipten tek tek ilmekler çıkartacağım. Öncelikle şurayı bir tığ yardımıyla yaparsanız daha iyi olur. Şöyle ilk ilmeğimi çıkarıp önce şuraya sabitleyeceğim. Burayı sabitledikten sonra tığı bırakıp ben böyle şişle tek tek ilmeklerimi buradan çıkarıyorum. Bana bu şekilde daha kolay geliyor. Yani şişle ilmek çıkarmak. Şöyle şu şekilde alıp çıkarıyorum. İsterseniz siz tığ ile genelde tığ ile yaparlar bunu. Daha kolay olduğu için tek tek ilmeklerinizi tığ ile çıkarıp
şişinize geçirebilirsiniz. Şöyle bakın, örülmeyen yani kesilen ilmekler daha doğrusu şöyle V şeklinde zaten belli. Oralardan ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, bakın iğnemin olduğu yere kadar, yani şu 9 ilmeğimi iğneme almıştım. Oraya kadar ilmeklerimi çıkardım. Şimdi de o ilmekleri de şöyle örerek diğer şişime aktarmış olacağım. Evet, bu şekilde örelim ilmeklerimizi. İki tane de şurada var bakın. Onu da hemen şöyle örüyoruz. Şuradaki kestiğimiz ipimizi de sabitliyoruz oraya. O ipime bir yün iğnesi de geçirdim gördüğünüz gibi. Şöyle iç kısma geçiriyorum. Şuradan bu şekilde düğüm atarak sabitliyorum. Ve yine bakın, bu sefer şu taraftan ilmeklerimi tek tek çıkarmaya devam ediyorum. Son kısma kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkararak ilerleyelim. Bütün ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ters yüzde ters, düz yüzde de düz olacak şekilde bir miktar öreceğiz. Ördüğüm miktarın ölçüsünü de, sıra sayısını da size vereceğim ördükten sonra. Şu şekilde bakın, normalde ilk ilmeği örmeden alırız ama burada ilmek çıkarma yöntemiyle yaptığımız için yine ilk ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde örüyorum. Hatta ilmeklerin yönüne bakın, dikkat edersiniz. Böyle eğer şeyse, boşluk kalacak gibi ise şöyle yönlerini değiştirip örebilirsiniz. Ya da arka kısımdan ördüğünüzde çapraz örerseniz yani ilmekleri daha iyi olur sizin için. Boşluk kalmamış olur. Bunda mesela gerek yok. Yani normal ters de örebilirsiniz, eğer kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Çapraz ördüğünüzde hani şurada daha güzel bir görüntü olması için diyorum. Yoksa normal ters örgü örebilirsiniz. Evet, burayı sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, ters kısmı ördük. Şu an düz yüzdeyiz. Burayı da bir kez göstereceğim. Böyle örmeden alıyorum bu sefer. Bu şekilde düz örgü örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu sefer düz şekilde örüyorum. Evet, düz yüzde düz, ters yüzde ters olacak şekilde bir miktar kadar öyle örelim. Dediğim gibi ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Evet, bu kısmı ördüm. Şimdi burası toplamda 17 sıra. Ölçü olarak da 5-5,5 santim kadar falan yapıyor. Şöyle bakın, diktiğimizde şöyle bir görüntüsü olacak. Kordon kısmını ince bir kordon yaparsanız, bu kısmı biraz daha böyle, isterseniz çok büyük yapmak istemezseniz böyle biraz daha az örüp burayı şöyle şu kadar falan da yapabilirsiniz. Bu kısım biraz benimkinde kalın, bilginiz olsun.
Şimdi bu kısmı dikeceğiz. Yün iğnemi geçirdim. Şurada bakın kestiğimde burayı bu arada normal kesme işlemini nasıl yapıyorsam o şekilde kestim. Kestiğimde de buradaki ipi uzun bıraktım dikmek için. Şuradan öncelikle şuraya bir sabitliyorum. Şuradan bir yerden tekrar çıkıp böyle ilmeklerin karşılıklı şekilde dikiyorum. Şuradan bir tane alıyorum. Şuradan şöyle dikiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şapkamızın dikişini tamamladık. Şu şekilde bir görüntüsü var. Eğer dikiş sevmiyorsanız ben diğer yaptığım şapkanın mesela bu kısmını sık iğne ile birleştirmiştim. Tığ ile sık iğne ile de birleştirebilirsiniz. Öyle de güzel temiz bir görüntüsü oluyor. Şimdi bu yaptığımız kısma geçirmek için bir tane de kordon yapacağız. Dilerseniz kordon yapımına geçelim. Kordon yapımı için 2,5 numaralı şişime 6 tane ilmek atıyorum. Bu kordonun yapımında iki ucu açık yani çorap şişleri kullanırsanız çok daha rahat olur. Benim o şişlerim dolu olduğu için ben şu an misinalı şişle yapıyorum. Benim gibi misinalı şişle de yapabilirsiniz. Şimdi 6 tane ilmeği şişime attıktan sonra bakın normalde ters yüzden şöyle örersiniz değil mi? Ama o şekilde yapmıyoruz. Bu şekilde şişimi yani ilmeğimi diğer şişe aktarıyorum. Yani iki ucu açık dememin sebebi orada bakın bir şiş kullanacağız. Yani bir şişin üzerinde gidip gelecek hep. Böyle direkt kaydırmış olacağız. Burada misinadan geçirmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu şekilde kaydırdıktan sonra bakın ipim şurada. Buradan bu ipimi, bu ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde bakın düz olarak örüyorum. Sonra hemen tekrar ilmekleri kaydırdım. Bakın yine ip hep bu tarafta kalacak. Sol tarafta kalacak. Biz hep sol taraftan bu ipi çekip burayı öreceğiz. Hep düz olarak öreceğiz. Yani hiç ters yüzü örmeyeceğiz. Bu şekilde bakın yine örüyorum. Ördükçe göreceksiniz ki o kısım böyle yuvarlak formda bir bağcığa dönüşecek, kordona dönüşecek. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi yine bu şekilde yaptım. Yine hemen böyle çektim, diğer şişime aktardım. Yine buradaki iple bakın ip yine solda. Buradaki iple bunu böyle burayı örüyorum. Evet böyle çektim. Yine örüyorum. Evet hep aynı işlem hiç değişmiyor. Bunun yine bağcığın ölçüsünü, uzunluğunu size vereceğim. Sizler isterseniz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Ama benim ördüğüm bağcık boyutu zaten uzun bir bağcık boyutu olacak. Daha da fazla uzun yapmanızı önermem.
Ama yine tercih tabii ki sizin. Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten bakın şuradan oluştuğunu anlayabiliyorsunuz. Yani o yuvarlak forma dönüştüğünü anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyoruz, uzatıyoruz bağcığımızı. Bu arada isterseniz daha ince yapmak istiyorsanız mesela 6 değil de 5 ya da 4 ilmek üzerinden de yapabilirsiniz kordon kısmını. Gördüğünüz gibi kordon bu şekilde oluştu. Ee, Yaklaşık bir 83 santim falan örmüşüm. Ama biraz fazla örmüşüm bunu. Yani sarı olan şapkadan bir 5 santim falan daha fazla örmüşüm. Aslında o boyutta örecektim. Yani bir 80 santim falan daha bence ideal. Ama yine bu da güzel, yani uzun da güzel duruyor. Siz onu istediğiniz uzunlukta yine ayarlarsınız. Şimdi bakın bu şekilde yapmıştık. Tekrar şöyle sola doğru sağa doğru pardon kaydırıyorum. Diğer misinamın diğer şişimin ucuna. Bu şekilde yine nasıl bakın buradan alıp şuradan alıp böyle buradan çekip ipi böyle örüyorduk. Aynı şekilde örüp kesme yapıyorum bu sefer. Yani kapatıyorum. Buradan ördüm. Bu şekilde kapattım. Üstünden aşırtıyorum bakın. Şöyle örüyorum. Yine diğer ilmeği üstünden aşırtıyorum. Evet, bu şekilde kestim hepsini, bütün ilmeklerimi. Evet, buradaki ipi de kestim. Buradan şimdi bu şekilde bunu sabitliyorum. Çekiyorum. Sonra bu ipi de içeri gizleyeceğiz. Buradan zaten şurada bir yerde bir düğüm atıp iç kısma şöyle iğne ile çekersiniz. Şimdi son olarak da şapkamızın o tavşan kulaklı kısmını yapmaya geçelim. Tavşan kulağını yapmak için misinalı şişime 22 tane ilmek attım. Şimdi bu ilmekleri 11-11 ayıracağım. Bu arada şuradaki kalan kısa kalan ipimi de biraz uzun bıraktım. Çünkü daha sonra bu alt kısmından onu şapkaya hem sabitleyeceğiz hem de yine şöyle büküp biraz o kısmı da dikeceğiz. Yani alt kısmı da hem dikip hem de şapkaya sabitleyeceğiz. O yüzden dikiş için biraz uzun bıraktım. Şimdi 11-11 ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Buradan şöyle ikiye ayırdım. İkiye ayırdıktan sonra bakın bir ilmeğimde ipim var, diğerinde yok. İpimin olduğu ilmekleri mistinada bırakıyorum. Diğerlerini şişe geçiriyorum. Sonra bu ilmeği, pardon bu şişi buradan çekiştiriyorum biraz. Şöyle öreceğim ipi arka kısma doğru atıyorum misinanın üstünden ve şöyle buradaki ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Hepsini düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Buradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde sonra şöyle çeviriyorum. Bu sefer diğer ilmeklerimi şişime aktarıyorum. Ve
Ördüğüm ilmekleri ise misinaya geçiriyorum. Ve şimdi de buradaki ilmekleri örmeye başlıyorum. Bunu yaparken başlangıçtaki ilmeklerimi şöyle sıkı tutuyorum. Şuradaki misinayla şişi birbirine yakın tutuyorum. Arada boşluk olmasın diye. Devam ediyorum bu şekilde düz olarak örüyorum. Yine sıra sonuna kadar. Evet, bakın yine sıra sonuna geldim. Yine buradan şu şekilde çevirip aynı işlemi tekrar uyguluyorum. Bu misinalı şişle böyle az ilmek olduğunda örme tekniği aslında. Bu şekilde şişteki misinadaki ilmeklerimi şişe geçiriyorum. Diğerlerini de şişten misinaya aktarıyorum. Tekrar bakın buradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde döndürerek örüyorum. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz. 3 sıra düz olarak böyle örelim ve gelelim. 3 sıra ördükten sonra görüyorsunuz ipimin olduğu ilmekler arkada. Şimdi buradaki ilmekleri öreceğim. Ama artık arttırmalara geçiyorum. 3 sıra düz ördükten sonra bakın şöyle 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 düzden sonra şu 2 ilmek arasındaki ilmeği şöyle kaldırıyorum. Şöyle şu şekilde şişime geçiriyorum. Biraz netleştirelim. Evet. Şimdi şöyle bunu arka kısmından geçirip böyle düz şekilde ördüm. Sonra bu ilmeği örüyorum. Hemen solundaki ilmeği, yanındaki ilmeğin arasındaki, görüyorsunuz iki ilmeğin arasındaki ilmeği şöyle kaldırıyorum. Bu sefer şu şekilde şişime geçiriyorum. Öbürünü bakın şöyle geçirmiştik. Bunu bu şekilde geçiriyorum. Şöyle ön kısmından biraz bollaştırıp şöyle düz örüyor gibi, normal düz örüyorum yani. Bu şekilde örüyorum. Birer arttırma yaptık ve yine kalan ilmeklerimi, 5 tane ilmeğim kaldı. O ilmekleri de düz olarak örüyorum. Sonra hemen ne yapıyorum? Arka kısma geçiyorum bakın. Şişimi döndürdüm ve öreceğim ilmekleri hemen şişe aktarıyorum. Şişimi çektim. Bu sefer yine aynı işlem. Hemen 5 tane ilmeğimi örüyorum. Aradaki şu ilmeği kaldırıyorum. Bu şekilde diğer şişime taktım. Ve arka kısmından şöyle ilmeğin hemen ördüm. Yine ortadaki bir tane ilmeğimi ördüm. Bu sefer yine bakın şu aradaki ilmeği kaldırıyorum. Bu şekilde şişime takıyorum. Ve ön kısmından şöyle bollaştırıp biraz böyle normal önden düz örüyor şeklinde ördüm. Ve yine diğer ilmeklerimi de düz şekilde örüyorum sıra sonuna kadar. İlk arttırmamızı yaptıktan sonra yine şişimi bu şekilde çevirdim. Örmeye devam ediyorum normal şekilde. Bu sefer bu sırada hiç arttırma yapmayacağım. Hem buradaki ilmekleri hem de buradaki ilmekleri düz olarak öreceğim. Bir tur gösterdiğim şekilde düz olarak örelim ilmeklerimizi.
Evet, bir tur düz olarak ördüm gördüğünüz üzere. Şimdi yine bu turda arttırma yapacağım. Bu arttırma kısmını bir kez daha göstereceğim. Bakın şöyle yine ilmeklerimi ayarlıyorum. Hemen bu sefer bakın birer arttırma yaptığım için 6 tane ilmek öreceğim. Ama saymanıza gerek yok. Bakın şimdi bu şekilde geldim. Zaten arttırma yaptığım yer belli. Yani son arttırma yaptığım yeri de ördükten sonra yine o ortada bir düz örüyorduk ya. Yani bu ortadaki bir düzün sağında ve solunda hep arttırma yapıyoruz. 6 tane ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle şu şekilde yine ilmeğimi kaldırıyorum. Şişime takıyorum. Arka kısmından şöyle ördüm. Hemen yine ortadaki bir düzü ördüm. Hemen solunda yine bir arttırma daha yapıyorum. Bu şekilde şişime geçiriyorum. Ve şöyle ön kısmından bu şekilde girerek ördüm. Ve yine kalan 6 ilmeği bu şekilde örüyorum. Evet, aynı işlemi arka kısımda da yapıyorum. Hiçbir fark yok. Burada gösterdiğim zaten ilk sırada gösterdim. Üstüne bir tur düz ördük. Sonra yine arttırma yapıyoruz. Burada da gösterdim. O yüzden burayı da aynı şekilde arttırmamızı yapıyoruz. Sonra bir tur yine arttırmadan örüyoruz. Yani bu demek oluyor ki bir tur arttırıyoruz, bir tur arttırmıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımızı yapıyoruz. Gösterdiğim şekilde arttırmalarımızı yapalım. Toplamda 27 ilmeğe ulaşana kadar bu arttırmaları yapalım. Bakın şu anda 2, şuradaki son yaptığım arttırmayı sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ilmeğe ulaşmışım. Bakın sondaki arttırmamla. Buradaki arttırmayı da yapınca burada da 15 ilmeğe ulaşacağım. Dediğim gibi üstüne bir tur daha düz öreceğim. Sonra tekrar bir arttırma yapacağım. Bu şekilde arttıra arttıra 27 ilmeğe ulaşalım. 27 ilmeğe ulaştığımızda tekrar görüşelim. 27 ilmeğe ulaştım. Yani bütün arttırmalarım şu anda bitmiş oldu. Şimdi hiç arttırma yapmadan 20 sıra boyunca düz olarak öreceğiz bu kısmı. Yine bakın şöyle misinalı şişle örmeyi bilmeyenler için böyle tekniği göstermek amaçlı buraları gösteriyorum. Yoksa bilenler 20 sıra boyunca düz örebilirler. Bu şekilde bakın tekrar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonra bakın buradaki ilmeklerimi ördüm. Yine böyle ters çeviriyorum. Bunları şişe geçirdim. Buradakileri de misinaya geçirdim. Şimdi yine bunları düz olarak böyle bu şekilde örüyorum. Evet, 20 sıra boyunca düz örelim. Sonrasında yine bakın şöyle böyle gelecek. Kulağın bu kısmı böyle bu şekilde olacağı için azaltmalara geçeceğiz bu sefer. Azaltma kısmına kadar 20 sıra boyunca düz şekilde örelim. Evet, 20 sıra boyunca düz olarak ördüm. Hiçbir şekilde arttırma yapmadım. Bakın sadece düz olarak ördüm. Şimdi azaltmalara başlayacağım artık. Azaltmalar için de şöyle yapıyorum. 11 ilmek düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 düz olarak ördüm. Şimdi şu iki ilmeğin şöyle yönlerini değiştirdim.
arka kısmından bu şekilde böyle kestim. Sonra bu ortadaki ilmeğimi yine örüyorum ve hemen onun yanındaki iki ilmeği de şöyle sağa doğru ön kısımlarından alarak, bakın şöyle tekrardan göstereyim. İkisini birlikte ön kısımlarından alarak kestim ve geri kalan 11 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi aynı işlemi arka kısımda da yapacağım. Bu şekilde böyle şişlerimi ayarladım. Hemen 11 ilmek örüyorum. Ve iki tane ilmeğimi şöyle yönlerini değiştirip arka kısımlarından kestim. Hemen bir tane düz, yanındakini de yine düz olarak kestim, iki ilmeği birden. Geri kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Her iki şişte de iki tane azaltma yapmış olduk yani. Evet, şimdi bakın diğer tura geçiyorum. Bir tur eksiltme yaptım. Bu turda hiçbir şekilde eksiltme yapmadan sadece düz olarak öreceğim. Bu şekilde başlıyorum. Bakın azaltmamın olduğu yere geldim. Kesme yapmıştım burada. Onları da bakın hepsini düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir şekilde eksiltme yapmıyorum. Aynı şekilde arka kısmı da düz örelim. Sonra eksiltme sırasını bir kez daha göstereceğim. Evet, turumu tamamladım. Bir tur eksiltme yaptık, bir tur yapmamış olduk. Şimdi tekrar eksiltme yapacağım turdayım. Burayı bir kez daha göstereceğim. Buradan bakın yine düz olarak örüyorum. Bakın eksiltme yaptığım, görmüş olduğunuz gibi ilmek gözüküyor. Şurada bir eksiltme yapmıştım. Ortada zaten düzüm var bir tane. Hemen yanında bir eksiltme daha var. Hemen yine o eksiltme yaptığım ilmekle yanındaki ilmeği yine kesiyorum. Bu şekilde yine aldım. Böyle kestim. Ve yine şu ortadakini düz ördüm. Sonra bakın yine burada eksiltme yaptığım ilmek, görüyorsunuz şurada eksiltme yapmıştım. Burada onun üstüne bir düz örmüştüm. Hemen onun yanındakini ve onu bu şekilde yine düz olarak örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aynı işlemi arka kısımda da gerçekleştirelim.
Sonra yine ne yapmış olacağız? Bir tur kesme yapmış olacağız. Sonrasında tekrar üstüne bir tur düz öreceğiz. Yani bir tur arttırmalarda nasıl bir tur arttırma yapmıştık, bir tur yapmamıştık. Burada da bir tur kesiyoruz, bir tur kesmiyoruz. Bu şekilde azaltmalarımızı yaparak son 3 ilmeğim kalana kadar gelelim. Sonra tekrar buluşalım. Evet, son 3 ilmek kaldı. 3 ilmeğimizi de bakın şurada kesmiştik. Sonra tekrar üstüne bir tur düz ördük. Şimdi artık bu 3 ilmeği kapatacağız. Şöyle bakın, şuradaki ilmeklerimi çıkarıyorum. Buradan yün iğneme geçiriyorum. Kestim oradaki ipi. Yün iğnesine geçirdim ve bütün ilmeklerimden şöyle şu şekilde geçiriyorum. Ve böyle büzdürüyorum burayı. Sonra şuradan şöyle bir düğüm atıyorum. İpi yine içeri buradan saklayacağım. Yani içeri alacağım. Orada da yine bir düğüm atıp orada kesebilirsiniz. İster uzun bırakırsınız, ister yine içine saklarsınız. Zaten çift katlı olduğu için hiçbir şekilde gözükmeyecektir. Bu şekilde olacak. İsterseniz bakın, ben şimdi tavşan kulak kısmını şöyle şu şekilde yapacağım. Burası çukur olacak biraz. İsterseniz böyle, hoşunuza giderse böyle de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle dikebilirsiniz iki tarafına. Tercih sizin. Evet, şimdi kulağımızın dikişini yapıyoruz. Burada bakın şöyle kulağı ikiye katlıyorsunuz. Öncelikle ben şurada bakın kulağa başlarken o ilmek attığımızda kalan iplik vardı. O ipliği biraz da uzun bıraktım. Çünkü hem burayı dikeceğim hem şapkaya bunu sabitleyeceğim. O yüzden biraz uzun bıraktım. Şöyle öncelikle şuradan bir kere şöyle sabitliyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra bakın şöyle alıp buradan geçiriyorum. Bakın 4 tane katman var. Hepsinden ayrı ayrı iğneyi geçirin. İçteki kısımdakiler iğne geçmezse biliyorsunuz buradan zaten çıkacak. O kulağı kıvrımı, o kulak kıvrımını yapamayacağız. O kulak kıvrımını yapamayacağız. O yüzden o 4 katmanı da almaya özen gösterelim. Şöyle bakın, bütün hepsini aldığınızdan emin olun. Tekrar şöyle aldım. Sabitledim. Bu şekilde sonuna kadar dikelim. Evet, şimdi artık bu kısmı diktik gördüğünüz gibi. Şimdi sadece şapkaya sabitlemesi kaldı. Burada bir tanesini ben sabitledim gördüğünüz gibi bu şekilde. Şapkada duruşu. Şimdi diğerini sabitleyeceğiz. Şapkamızda oluşturduğumuz o arka kısmı toplarken oluşturduğumuz o çizgi vardı ya, o çizginin tam böyle en uç kısmını şöyle şapkayı da sabitleyeceğim. Bakın, hiza olarak ben orayı belirledim. Sizler isterseniz farklı bir yere de sabitleyebilirsiniz. Daha değişik durmasını istiyorsanız. Ben şöyle şu şekilde şuraya sabitleyeceğim. Şapkanın o çizgi kısmından şöyle bir tane alıyorum. Öncelikle yani nereye sabitleyeceğim aslında kararlamış oluyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde şöyle yaptım. Sonra bakın buradan ilk kısımdan batıyorum.
Yine karşıdan çıkıyorum. Yine bakın zaten ilmek ilmek belli. Yine böyle şapkanın o çizgi kısmından çıktım bir tane. Şuradan da tekrar giriş yapıyorum. Bakın şöyle tam karşı hizasından onun. Böyle bir şapkadan bir de kulaktan alarak dikişimi yapıyorum. Aynı şekilde bakın son olarak göstereyim, yine şuradan aldım. Şöyle çıktım. Ve yine şapkanın şu kısmından batarak karşı kısımdan çıkacağım. Evet, bu şekilde şapkamızı sonuna kadar dikelim. Evet, son kısma kadar diktikten sonra şöyle şuradan batıp arka kısımdan çıkacağız. Ve burada bakın şöyle hemen bir yere ipimi sabitleyeceğim. Bir düğüm atacağım buraya. Sonra da tekrar şöyle buralardan geçerek ipimizi saklayacağız. Bir iki kere daha şöyle düğüm atıp tekrar ipi birkaç kez gezdirebilirsiniz. Böyle ipi saklayıp güzelce sabitleyip sıkılayabilirsiniz. Ve iki kulağımızın da dikimini yaptık, gördüğünüz gibi. Şapkamız neredeyse hazır. Sadece kordon kısmını geçirmesi kaldı. Bakın ona da şöyle ya bir çengelli iğne takıp ya da şöyle bir ilmek belirleyici takıyoruz. Hemen şöyle kordon için hazırladığımız kısımdan yavaş yavaş kordonumuzu ileri doğru itiyoruz. Bu şekilde çektik. Şöyle çengelli iğnemi de buradan çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle büzdürdüğünüz zaman da buradan kordonumuzu bakın bağlıyoruz. Çok da güzel. Bence tatlı ve yapımı da kolay bir şapka oldu bence. Evet, Lora şapka yapılışının sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarda bana destek olmayı lütfen unutmayın. Aşağıya da Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.